Selamlar millet, ben Sinan yani Tat Dedektifi kanalın burger haritasına hoş geldiniz. Bu korona bizi evlere tıktı. İnşallah hızlıca geçecek, ümidimiz o yönde. Ben de sizi videosuz bırakmak istemedim. Bir süre yeni video çekmedim. Biraz evde dinlendim. Başka işlerim vardı. Onları hallettim. Ama dedim ki hadi artık video çekmenin zamanı geldi. Kaldığımız yerden devam edelim dedim. Evde olabildiğince İntama'daki mutfağımda ben bir şeyler yaparken bende o yok, bende bu yok diyordunuz. Alın işte ev ortamında çekim yapıyorum. Nasıl burger yaptığımı beraber göreceğiz. Bugün size şöyle bir şey yapmak istedim. 10 TL'nin altına bir burger mal edilebilir mi? Aklımda uzun süredir böyle bir soru vardı. Bir öğrenci burgeri yapmayı planlıyordum. 10 TL'nin altına öyle diyeyim ya da. Hesap kitap yaptım. Eğer halledebilirsem aşağıya da bir bağlantı bırakacağım. Hesabı neye göre yaptığımı da görebilirsiniz. Tanesi 9.97'ye denk gelen bir öğrenci burgeri tarifi sunacağım size. Önce bir malzemeleri sayayım. Bu arada unutmayın, her zaman olduğu gibi aşağıdaki açıklamalar bölümünde ne kaç gram olduğu yazıyor. Malzemelerim şöyle. Dana kıymam var. Burger peynirim var. Yumurtam var. Soğanım var. Bir tane kornişonum var. Tatil ketçabı ve mayonezini kullanıyorum her zaman olduğu gibi. Tereyağım var ekmeklere sürmek için. Ama ekmekler için bugün ayrı bir şey yapmayı planlıyorum. Şöyle, normalde ben biliyorsunuz ki burger ekmeği kullanıyorum burger yaparken. Bugün burger ekmeğimi bir kenara bırakıyorum. Çünkü dışarıdan aldığınızda maliyeti 1,5 TL hatta 2 TL'lere gelebiliyor. Teki için konuşuyorum. 60 kuruşa denk gelebilecek tost ekmeği kullanacağım. Eğer düzgün bir araştırma yaparsanız Amerika'da yapılan ilk burgerin de tost ekmeğiyle yapıldığını görebilirsiniz. Değişik bir şey olacak. Yumurta ne alaka diyeceksiniz. Bir remoulade sos yapmıştım. Onu da tarifini köşeye atıyorum. O videoyu bence tam bu koronanın başına denk gelmişti. Biraz insanlar kaçırdı gibi oldu. Çok enteresan bir patates mücveriyle beraber servis ettim remoulade'ı. Remoulade'a benzeyen bir sos yapacağım. Basit bir sos. Ama bu malzemelerin toplamı, özetinde onu söyleyeyim, 9.97'ye denk geliyor. Dediğim gibi aşağıya bırakabilirsem bir bağlantı bırakacağım. Siz de oradan fiyatları kontrol edersiniz. Önce sosu yapayım. Ondan sonra da köftemi pişireceğim. Bu arada normalde benim evimde o size her zaman söylediğim o çember malzemeler listesi videosu da çekmiştim ya. O çemberden var. Ama dedim ya hani evdeyiz ve herkesin evinde her şey olmayabilir diye düşündüğümden şöyle bir şey yaptım. Bu yoğurt kapları var ya, yoğurt kaplarına da siz kıymanızı koyup şekillendirip köftenizi hazırlayabilirsiniz. Bu da güzel bir tüyo olsun. Hadi ben ufak ufak yapmaya başlayayım. Siz de beni takip edin. Mayonezimi ve ketçabımı kabımın içerisine koydum. Kornişonlarımı çok ince doğradım. Ondan sonra da önceden haşladığım yumurtamın önce sarısını kattım. Sonra beyazını küçük küçük doğrayıp sosumun içine kattım. Şimdi bu sos ne alaka diyeceksiniz. Bu sos şöyle bir alaka. Öğrenci arkadaşlarım bana arada yazarlarken şöyle şeyler diyorlardı. Sinan abi hem ucuz burger yapmıyorsun, yaptığın burgerlerde doyurucu gibi gözükmüyor. Bunun içerisindeki yumurta o tokluğu sağlamış olacak. Ayrıca burada 140 gramlık bir köfteyle bir burger yapacağız. Dolayısıyla hani bunu bağlayacak güzel bir sos da faydalı olur diye düşünüyordum. Peyniri de cabası. Eğer yanlış hatırlamıyorsam bu burger toplamda böyle bir 350 gram civarı bir şey oluyordu. Dediğim gibi aşağıya bağlantısını bırakıp siz oradan bakarsınız. Soğanlarımı bu arada doğradım. Çok ince ince doğradım. Bir tarifim vardı. Belki oradan hatırlarsınız. Köşeye bırakıyorum onu. Soğanlarımı tavamın altına koyacağım. Köftemi bastırarak pişireceğim. Dolayısıyla bir smash burger gibi bir şey yapıyorum. Ezilmiş burger gibi bir şey yapıyorum. Düşünebilirsiniz. Ben köfteyi pişirmeye başlamadan da tereyağı sürdüğüm ekmeklerimi kızartacağım. Ekmeğimde normalden birazcık daha kalın bir tost tabakası, bir kızarmış tabaka olsun istiyorum. Bu burgere güzel yakışacak diye tahmin ediyorum. Hadi. Bu toprak yoğurt kabının ne kadar faydalı olduğunu görüyor musunuz? Acayip işime yaradı. Ve köfteme şeklimi verdim. Şimdi tuzunu ve karabiberini koyacağım. Ondan sonra da tavaya basacağım soğanla birlikte. Bu burger tamam. Hadi tadına bakalım.
Normalde pişirmelerin devamında böyle oturup yiyorum ya havalı havalı. Şimdi evde olunca böyle bir garip oldu. Sen kendi yemeğimi değerlendiriyormuşum gibi geldi. Sanki başka zaman hiç öyle yapmıyormuşum gibi. Ama güzel burger oldu. Hem görünüşünden belli hem kokusundan belli. Önce ne yaptığımı bir sıralayayım. Ketçap ve mayonez bazlı yumurtalı bir sos yaptım. İçinde kornişon da vardı, salatalık turşusu. Sonra soğanlarımı kesip tavamın altına yerleştirdim onları. Köftemi pişirdim. Bu sırada da tereyağı sürdüğüm tost ekmeklerimi, bugün özellikle öğrenci burgeri yaptığım için, bir de şu korona günlerinde tost ekmeğine ulaşmak aslında burger ekmeği bulmaktan daha kolay. Onun için ekmeklerimi tereyağladım. Ondan sonra da tavada da birazcık, dediğim gibi, normalden daha fazla kızarması için pişirdim. Ve sonuç ortada. Bu arada size uzun zamandır sözünü verdiğim ama yapmadığım o ikinci puf puf bulutsu burger ekmeği tarifinde herhalde şu evde olduğumuz korona günlerinde çekerim diye düşünüyorum. Aşağı yorum yazın. Hadi ben şunu bir tadına bakayım. Evdeyiz, artık kesmeyeceğim. Bundan önce kesmiş olduğum onlarca burgerin hatırına bunu da güzeldir diye düşünürsünüz. Şu yumurtanın verdiği bir aroma var. Yani kafayı yiyeceğim. Acayip güzel kokuyor. Hadi şundan bir ısırık alayım. Köşesine gireceğim. Sos tahmin ettiğim gibi çok iyi olmuş. İkinci ısırık ne demek biliyorsunuz. Bu burgeri çok beğendim. Şunun tadını çıkaracağım. Herkes kendine iyi baksın. Bir sonraki bölümde görüşürüz.